Vapur, Yalova iskelesine yanaşmak için ağır bir dönüşe geçtiğinde, dalgaların şapırtısı ve geminin derin gürültüsü, akşamın sessizliğine karışıyordu. Yolcu salonunda, koltukların arasında yankılanan ayak sesleri, herkesin sabırsız bekleyişini yansıtıyordu. Gözlerimde hafif bir yorgunluk, kalbimde tanıdık bir huzursuzlukla, ben de diğer yolcular gibi kalkıp iniş kapısına yöneldim. Hava, kışın en keskin soğuğuyla yüzümü tırmalıyordu. Solgun sokak lambalarının altında titreşen ışıklar, karanlığı delmeye çalışıyordu. Vapur nihayet iskeleye yanaştı. Metal tahliye kapağı bir iniltiyle açıldı. Ayaklarım taş zemine değerken, kalabalığın arasına karıştım. Sessizce otobüs durağına doğru yürüdüm, ellerim üşümüş, adımlarım titrek. Bursa otobüsünü bulduğumda, bileti alıp neredeyse boş olan araca adımımı attım. İçerideki sessizlik, soğuk gecenin rehavetini taşıyordu. 3 yolcu, boş koltuklarda tek başına oturmuş, paltolarına sıkıca sarılmışlardı. Otobüsün içi, dışarıdaki dondurucu soğuğa inat ılık ve donuk bir huzurla doluydu. Zaman ağır ve yavaşça akarken, bir yolcu daha içeri girdi. Yüzünde sabırla karışık bir endişe vardı. Ardından gemiden başka kimse gelmedi. Vapur çoktan boşalmıştı. Umutlar sessiz bir bekleyişte asılı kaldı. Bir süre sonra, muavinin ayak sesleri koridorda yankılandı. Genç adamın yüzü mahcup, sesi ise çaresizdi. 10 kişi daha yolcu gelirse hareket edebiliriz. Anlayışınıza sığınıyoruz, zarar etmemizi istemezsiniz herhalde. Mecburen sonraki gemiyi bekleyeceğiz, dedi. Sözleri arabanın sessizliğine düşen ağır bir taş gibi, yolcuların homurtuları arasında kayboldu. Ancak çaresizdi herkes, başka bir otobüs yoktu bu saatte. O an içimi tarifi zor bir ümitsizlik sardı. 2 saat sonra gelecek bir gemiyi beklemek demek, Orhan Gazi'ye varışımın gecikmesi ve köyüme giden son arabayı kaçırmam demekti. Soğuk kış gecesi, incecik bir sis gibi içime doldu. Elimde ne cep telefonu vardı, ne de sevdiklerime haber verecek bir imkan. Onlar, bu saatlerde sıcacık evlerinde otururken, benim hala yolda olduğumdan bir haberlerdi. Dışarıda rüzgar, eski durak tabelasını titretiyor, karanlık deniz uğultusuyla hüzünlü bir ezgi gibi dolanıyordu. Bekleyiş, zamanı ağırlaştırırken, bir tek umut kalıyordu içimde, sabır. Bu sessiz soğuk, içimdeki sabrın sınırlarını zorluyordu. Ama başka çarem yoktu. Gece ilerlerken, otobüsün camındaki buğunun ardında, evin sıcak ışığını hayal etmeye çalıştım. Beklemek, sabırla kabullenmekten başka yapabileceğim bir şey yoktu. 1986 yılının Ocak ayıydı. Soğuğun kemikleri sızlattığı, karanlığın geceyi adeta yuttuğu o saatlerde, Orhan Gazi'de İznik yolunun ayrımında otobüsten indim. Otobüsün kapısı kapanırken, muavinin sesi karanlıkta yankılandı, ardından araç, karanlığı yara yara ilerleyip uzaklaştı. Etraf birden sessizliğe büründü. Rüzgar, soğuk ve keskin bir bıçak gibi yüzümü dilimledi, gözlerimi yaktı. Parkamın düğmelerini titreyen ellerimle ilikledim, kaşkolümü yüzümün üzerine sıkıca sardım. Poşetteki yün takkeyi çıkardım, kulaklarımı örtene dek başıma çektim. Bu soğuk, insanı hayattan koparan, ruhun en kuytu köşelerine sızan bir soğuktu. Yolun kenarına bırakılan valizime uzandım, kurşun gibi ağırdı. Onu birkaç kez el değiştirmek zorunda kalarak yolun karşısına geçtim. Cılız, sarı ışık veren ince uzun bir elektrik direği, etrafı aydınlatmaya yetmiyordu. O ışığın altında, uyur gibi sessizce duran 3 eski minibüs, zamanın bile dokunmaya cesaret edemediği birer gölge gibiydi. Şoförler yoktu. Sanki bu karanlıkta, donmuş zamanın içinde kaybolmuşlardı. Tam o sırada, az ötede beyaz boyalı, penceresiz bir kulübenin kapısı gıcırdayarak açıldı. İçinden, üzerinde koyu renkli mont, başında gagalı bir şapka ve boynunda beyaz yün kaşkol olan, hafif sakallı, gergin yüzlü bir adam ağır adımlarla çıktı. Yüzündeki çizgiler, hayatın ona yüklediği yorgunluğun izleriydi. Yaklaştı ve sesi soğuk havayı delercesine net çıktı. "İznik mi?" dedi. "Hayır, keramette ineceğim ben," dedim, sesim titreyerek. Adamın yüzü daha da gerildi. Kaşlarının çatılması, umudunun solan bir gölge gibi kaybolmasına işaretti. Bir an için kendimi suçlu hissettim. Sanki soğuğun ortasında bu geç saatte buraya gelmek, bir günahmış gibi. "Senden başka yolcu yok," dedi, sesi çaresizlikle doluydu. "Bu saatte gelen olur mu, bilinmez. Artık sabaha kadar mı bekleriz?" Bir an içimdeki umutsuzluk büyüdü. "Arabada oturabilir miyim?" diye sordum. Adam başıyla kulübeye işaret etti. "Kapı açık, geç otur ama bu soğukta donarsın," dedi. "Çay ocağında da oturacak yer yok. İstersen bir bardak çay alev." Valizimi minibüsün içine attım. Ardından, ocağın sıcak ve buğulu camları arasından içeri baktım, dar bir tezgah ve birkaç demir tabur. Bir bardak sıcak çay alıp minibüse geri döndüm. İçime yayılan ilk yudum,
Ruhuma dokunan ilk sıcaklık oldu. Soğuktan donmuş ellerim çözülmeye başladı, dudaklarım titremeyi bıraktı. Etraf zifiri karanlıktı. Gecenin içinde, kar sessizce süzülüyor, yeryüzünü bembeyaz bir örtüyle sarıyordu. Kar yağarken hava sanki biraz daha yumuşar gibi oluyordu. Ama bu, kışın merhametsiz sıcaklığıydı. Ardından, bir rüzgar esti, buz gibi keskin, etrafımdaki her şeyi donduran, insanın yüreğine kadar işleyen. Minibüsün içinde otururken, dışarıdaki soğuğun ve karanlığın içinde kaybolmuş bir ruh gibi hissettim. Ama içimde hala ince bir umut vardı. Sabırla beklemek ve gecenin içinde evin ışığını hayal etmekten başka çarem yoktu. Saatler yavaşça akıp gidiyordu. Soğuk, her saniyeyi ağırlaştırarak geceyi uzatıyordu. Minibüsün içinde bekliyordum, sessizlik yalnızlığıma yoldaş olmuştu. Zihnim, evime ulaşma hayalini kuruyordu. Sıcacık yatağımda uyuyabilsem, annemin ve babamın derin uykularında huzurla nefes aldıkları o evde olsam. Onlar, İstanbul'da olduğumu sanıyorlardı. Bu saatte evde, sobanın hafif tıslayarak yanışının yanında tatlı bir uykuya dalmışlardır, diye düşündüm. Gecenin bu vakti kapıyı çalsam, kimseyi uyandırmadan içeri girmeli, odamdaki küçük teneke sobayı yakıp uyumalıyım. Ama bu gecenin soğuk gerçeği, karanlık yol ve valizimin taş gibi ağırlığı, umutlarımı donduruyordu. Vakit gece yarısını çoktan geçmişti. İznik minibüsüne binmem, köy yolunun ayrımında inmem gerekiyordu. Oradan yukarı, 1 kilometrelik yolu tırmanmak zorundaydım. Karanlık, bu dondurucu soğuk ve elimdeki valiz. Yol, zihnimde bir çöl gibi uzuyordu. Belki de burada, sabahın ilk ışıklarına dek beklemek en iyisi olacaktı. Düşüncelerimin girdabında kaybolmuşken, minibüsün kapısı metal bir iniltiyle açıldı. Karanlıktan çıkan figür, bir gölge gibi belirdi. Föt şapkalı, gri pardösüsü dizlerinin altına kadar inen, ince bıyıklı, şişman ve göbekli bir adamdı. Gölgelerin içinden sızan ışık, yüz hatlarını belirsiz kılıyordu. Gözleri karanlıkta arandı, kafasını içeri uzattı ve ağır bir sesle, "Şoför nerede?" diye sordu. Soru havada asılı kalırken, çay ocağı kulübesinin kapısı bir kez daha açıldı. Az önceki adam, koyu renkli montu ve beyaz yün kaşkolüyle hızlı adımlarla yanımıza geldi. Bu kez adımlarında sabırsızlık vardı. Rüzgarın uğultusu ve kar tanelerinin sessiz dansı arasında, bekleyişe karışan yeni bir ses yankılandı. "İznik mi?" diye sordu adam, sesi soğuğu delip geçen bir tınıyla. Gözleri, geceye meydan okurcasına ışıldıyordu. "Evet, İznik," dedi şişman, föt şapkalı adam. Yüzündeki çizgiler, yaşadığı yılların izlerini taşıyordu. "Ne zaman yola çıkarsınız?" Şoför, ince bıyıklarının altındaki dudaklarını büzüp başını salladı. "Vallahi abi, senden başka İznik yolcusu yok. Bu genç de keramette inecekmiş," dedi, başıyla minibüsteki beni işaret ederek. "Mazot parasını çıkaralım bari. 3-5 kişi daha gelirse gideriz. Gelmezse, sabaha kadar yolu var, yani." Adamın gözlerindeki karanlık, içindeki sabırsızlığı yansıtıyordu. Kaşlarını çatıp etrafı süzdü, ayaklarını yavaşça yere vurdu. Soğuk havanın içinde adımlarını öylesine attı. "Bu soğukta sabaha kadar burada mı beklenir?" dedi, sesi hem sitemli hem meydan okurcasına. Şoför omuzlarını hafifçe kaldırdı. Çaresizliğini saklamayan bir bakışla başını çevirdi. "Ne yapalım abi, başka çaremiz yok," dedi. "2 araba daha var ama onların hiç şansı yok, şoförleri bekliyor. Bak, evlerine gidemiyorlar." Föt şapkalı adam elindeki deri çantayı minibüsün içine bıraktı. Pardösüsünün etekleri, rüzgarın dokunuşuyla dalgalandı. Ellerini ceplerine soktu, kaşlarını çatarak birkaç adım attı. Sonra tekrar geri döndü. Gecenin soğuk nefesi, ayaklarının altındaki ince buz tabakasını sessizce çatırdattı. "Diğer minibüslerin şoförleri nerede?" diye sordu, sesi buğulu camların ardında yankı buldu. "İçerideler, çay içiyorlar," dedi şoför, başını çay ocağına doğru çevirerek. "Çağır onları da, gelsinler bakalım," dedi föt şapkalı adam, sesine gizemli bir otorite yerleşmişti. Şoför bir an duraksadı, sonra adamın kararlılığını sezip başını salladı. Yavaş adımlarla, çay ocağının buğulu kapısını açtı, içeriye seslendi. Ocaktaki sohbet aniden kesildi, birkaç mırıltı duyuldu. Bir süre sonra, 3 şoför, paltolarına sıkı sıkı sarınarak, föt şapkalı adamın yanına geldiler. Minibüsün kapısı açıktı, soğuk hava içeriye doluyor, dışarıdaki konuşmaların her kelimesini taşıyordu. Adamın sesi, gecenin sessizliğinde yankılanarak içimi titretti. Bu gece, bu soğuk ve karanlık bekleyişin ortasında, bir çözüm arıyordu. "Minibüsü kaldırmak için kaç yolcu gerekiyor?" diye sordu föt şapkalı adam, sesi geceyi delip geçen bir emir gibi yankılandı. Şoförler göz göze geldi. Bu beklenmedik soru karşısında şaşkındılar. Sessizlik, karanlığın içindeki soğuk nefes gibi etrafı sardı.
En yaşlı şoför, isteksizce dudaklarını araladı, soğuk rüzgar cümlelerine eşlik ediyordu. "Ne yapacaksın beyefendi, bu saatten sonra yolcu gelmez artık. Sabahı bekleriz," dedi. Sesi yorgundu, umutların çoktan donduğu bu saatte başka bir cevap da beklenmezdi. "Kaç yolcu lazım, söyleyin bana," diye tekrarladı föt şapkalı adam, sesi soğuk havada yankılanarak şoförlerin kayıtsızlığını kırdı. "Bizim şoför atıldı." Sesi titrek ama netti. "En az 10 kişi olursa kurtarır bizi. Aşağısı zarar. Ama Hüseyin abinin dediği gibi, bu saatte kimse gelmez. Mecbur bekleriz sabahı. Yarın sabah saat 8-9 gibi yolcular düşmeye başlar." Adamın yüzü, karanlıkta bir gölge gibi gerildi. Dudaklarından ince bir kızgınlıkla çıkan sözler duyuldu. "Sabaha kadar bu soğukta beklenir mi lan?" Bu sözlerle birlikte pardösüsünün cebine elini soktu ve kabarık bir cüzdan çıkardı. Parlak deri, cılız sokak lambasının ışığında parladı. "10 kişi mi? Arabanın kalkması için 10 kişilik ücret mi istiyorsunuz?" dedi, sesi beklenmedik bir kararlılıkla güçlenmişti. "Tamam, ben size 15 kişilik ücret vereceğim. Kimse beklemesin bu soğukta. Alın şunları." Adam, cüzdanından çıkardığı paraları her bir şoförün eline tutuşturdu. Şoförler, ellerinde paraları şaşkınlıkla tutarken, adeta donup kaldılar. O anın gerçekliğini kavramakta zorlanıyorlardı. İlk defa böyle bir cömertlik ve kararlılık görmüşlerdi. Föt şapkalı adam, bir an tereddüt etmeden şapkasını çıkarıp şoförlerden birine verdi. Ardından pardösüsünü sırtından çıkarıp diğerine uzattı. "Haydi, hep beraber gidiyoruz, ne duruyorsunuz?" diye seslendi. Şoförler, sevinçle araçlarına koştular, motorların derin gürültüsü geceyi yararak minibüsleri uykularından uyandırdı. Önde bizim minibüs, ardında diğer ikisi, İznik yoluna doğru ilerlemeye başladık. Şişman adam bizim minibüse bindi, ön koltuğa oturdu. Dönüp bana bakarak, "Sen nereye gidiyordun?" diye sordu. "Keramete gidiyorum. Yol altında inmem gerek," dedim. Sesim titrek, içimde bir korku hissi belirmişti. Adamın gözleri dikkatle üzerimde dolaştı. Sonra şoföre dönerek kesin bir sesle, "Çocuk bu saatte, bu soğukta o yolu yürüyemez. Köyüne kadar gir, ücreti neyse veririm," dedi. Şoför başını salladı. "Tamam abi, haklısın. Onu yolda bırakmak olmaz, ücret istemem," dedi. Gecenin derin sessizliğini minibüs motorlarının gürültüsü bozdu. İçerideki kalorifer, birkaç dakika içinde sıcak bir huzur yaydı. Soğuğun kolları, yerini yavaş yavaş tatlı bir sıcaklığa bıraktı. Şoför Teybe Orhan Gencebay'ın kasetini taktı. Müziğin tanıdık melodisi kulaklarımı sardı. "Mevsim bahar oluncanca, sevenler kavuşuşaca, aşk gönüle dolunca, yaşamak ne güzel." Minibüs, köy meydanında durduğunda kalbim sevinçle doldu. Valizime sarılıp kapıya yöneldim. İnmeden önce dönüp şişman adama, "Abi, çok teşekkür ederim. Hayırlı geceler," dedim. Adam, dönmeden elini havada salladı, karanlıkta kaybolan bir hoşça kal gibiydi. Köy sokakları bomboştu. Her evin ışığı sönmüş, herkes derin uykudaydı. Evimin kapısına birkaç adımda ulaştım. Bizim köyde, kapılar yıllardır kilitlenmezdi. Komşuların evine rahatça girip çıkması, ihtiyaçlarını alması adetti. Kapının ipini çekip içeri süzüldüm. Sessizlik, evin içinde tanıdık bir kucaklama gibiydi. Odamda sobayı yaktım, sıcaklık hızla yayıldı. Yüklükten yatağımı, yorganımı ve yastığımı indirdim, yer yatağımı serdim. Sabah annem, babam ve kardeşlerimin beni görünceki şaşkın sevincini hayal ederek, yüzümde istemsiz bir gülümsemeyle battaniyemi üzerime çektim. Gözlerim kapanır kapanmaz, sıcak bir huzurla derin bir uykuya daldım.